Merhaba dostlar, yeni bir yıla giriyoruz ama bu sadece takvimde bir değişim değil. 2026 gökyüzü tarafından size sunulan yeni bir bilinç, yeni fırsatlar ve dönüşüm yılı. Bu yıl hem bireysel hem kolektif düzeyde değişim ve büyüme temaları ön plana çıkıyor. Artık kendimizi ve çevremizi daha derin bir farkındalıkla göreceğiz. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan burcunda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 dakika 02 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı ay tutulması. Sevgili yaylar, 2026 yılının en dikkat çekici tutulmalarından biri 17 Şubat'taki Kova burcundaki güneş tutulması sizin için zihinsel uyanış anlamına geliyor. Çünkü tutulma haritanızın 3. evinde, yani iletişim, öğrenme, yakın çevre, kardeşler ve fikir alışverişi alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma düşünme biçiminizi tamamen değiştiriyor. Artık olaylara eski gözlerle bakamazsınız. Zihin kalıplarınız, fikirleriniz, hatta kullandığınız kelimeler bile değişmek üzere. Gökyüzü size diyor ki kelimelerin kaderini değiştirir. Ne söylersen onu yaşarsın. Kova burcundaki güneş ve ayın kavuşumu zihin dünyanızda güçlü bir yenilenmeyi temsil ediyor. Ancak bu kavuşum Boğa burcundaki Uranüs'le de kare açı yapıyor. Bu değişim ani, sarsıcı ama aynı zamanda özgürleştirici bir biçimde gelişecek. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız ya da birlikte çalıştığınız insanlarla olan iletişiminizde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bazı ilişkilerde kopuşlar olabilir ama yerini daha dürüst, daha samimi bağlar alacaktır. Uranüs size şunu söylüyor: zihnini zincirlerinden kurtar, farklı düşünmek bazen en büyük cesarettir. Bu tutulma size yeni bir düşünce sistemi kazandırıyor. Belki yeni bir eğitim, belki yeni bir yazı projesi, belki de dijital bir platformda görünür olma fırsatı. Artık fikirlerinizle sahneye çıkma zamanı. Üçüncü ev aynı zamanda eğitim, yazılı iletişim ve öğrenme süreçlerini de temsil eder. Bu tutulmayla birlikte bilgiyle olan yaklaşımınız kökten değişecek. Artık ezber değil, farkındalıkla öğrenme zamanı. Belki yeni bir alanda eğitim alacaksınız, belki bir kitap yazacaksınız, belki de öğretici bir içerik üretmeye başlayacaksınız. Bu tutulma yay doğanızın en güçlü yönünü, öğrenme aşkınızı yeniden aktive ediyor. Ama bu sefer bilgi sadece teorik değil, ruhsal bir derinlikle geliyor. Bu tutulma sırasında Venüs de Kuzey Ay düğümüyle Balık burcunda kavuşumda olacak. Haritanızın 4. evinde, yani aile, kökler ve içsel güven alanında gerçekleşiyor. Bu enerji duygusal olarak sizi yumuşatıyor. Aile ilişkilerinde sevgiyle şifalanma, ev düzeninde değişiklikler veya köklerinize dönüş teması gündeme gelebilir. Venüs burada diyor ki evini sevgiyle yeniden inşa et, gerçek güven kalpten gelir. Ancak bu kavuşum Başak Burcu'ndaki Güney Ay düğümüne karşıtlık, Yay Burcu'ndaki Lilith'e de kare açı yapıyor ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu da kendini sabote etme döngülerine dikkat çekiyor. Belki geçmişte sizi sınırlayan bir inanç sistemi ya da her şeyi ben bilirim tutumu yüzeye çıkabilir. Ama artık bu kalıpları bırakma zamanı. Kuzey Ay düğümünün mesajı net, teslimiyet, en yüksek bilgeliktir. Gökyüzünde Neptün ve Satürn de Koç burcunda kavuşum açısında 5. evinizde, yani aşk, yaratıcılık, çocuklar ve özgün ifadenizle ilgili alanda gerçekleşiyor. Bu enerji size güçlü bir yaratım alanı açıyor. Artık hayallerinizi disipline etme zamanı. Belki uzun süredir ertelediğiniz bir sanat projesi, bir hobi ya da yaratıcı fikir bu dönemde somut bir biçim kazanmaya başlayacak. Neptün ilham verir, Satürn yapı kurar. Birlikte size diyorlar ki hayalini ciddiye al. Çünkü inandığın şey gerçeğe dönüşebilir. Bu dönemde aşk ilişkilerinizde de daha derin bir bağ kurmak isteyeceksiniz. Artık yüzeysel heyecanlar değil, kalpten gelen bütünlük sizi besleyecek.
Bu tutulma esnasında Merkür ise Balık burcunda, Jüpiter'le üçgen açıda. Bu sizin için büyük bir zihinsel açıklık ve sezgiyle bilgelik getiriyor. Konuşmalarınız, yazılarınız, paylaşımlarınız artık sadece bilgi değil, ilham taşıyor. Bu enerji sizi öğretici, rehber veya konuşmacı bir role itebilir. Topluluk önünde konuşmak, bilgi paylaşmak, içerik üretmek hepsi bu dönemde güç kazanıyor. Gökyüzü size diyor ki bilgini paylaş. Çünkü ışığın başkalarının yolunu aydınlatabilir. Sevgili yaylar, 17 Şubat Kova burcundaki halkalı güneş tutulması sizin için zihinsel devrim anlamına geliyor. Artık eski düşünce kalıplarını bırakıyor. Daha özgün, daha evrensel bir bakış açısına geçiyorsunuz. Kardeşler, yakın çevre, fikir alışverişleri, tüm bu alanlarda yeni bir sayfa açılıyor. Bu tutulma size diyor ki gerçek bilgelik yargısız farkındalıkta gizlidir. Artık konuşmalarınız, fikirleriniz ve sözleriniz sadece size değil çevrenize de ilham verecek. 2026 boyunca sizler kelimelerinizle kader yazanlardan olacaksınız ve evrenin mesajı açık. Sevgili yaylar, 3 Mart'ta yaşanacak Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için kariyer, statü, yön ve sorumluluk bilinci alanında çok güçlü bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu tutulma doğum haritanızın 10. evinde, yani toplumsal rolünüz, hedefleriniz ve yaşam yönünüz üzerinde gerçekleşiyor. Evren size diyor ki artık sahnede yeni bir siz var. Bu tutulma sizi kariyerinizde, toplumsal konumunuzda ve hatta hayatın sizi nasıl gördüğü konusunda büyük bir farkındalığa taşıyacak. Tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle birlikte 10. evinizde kavuşuyor. Bu eski bir yönün, bir kariyer biçiminin ya da uzun süredir taşıdığınız bir ünvanın artık size hizmet etmediğini gösterebilir. Belki bir dönemin sonu, belki artık başarının sizin için başka bir anlam kazandığı bir süreç. Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu da 4. evinizde, yani kökler ve duygusal temel alanında parlıyor. Evren size diyor ki gerçek başarının iç huzurundan geçtiğini unutma. Artık kariyer hedefleriniz içsel güvenle uyumlu olmalı. Bu tutulma sizi dış başarıdan iç tatmine doğru yönlendiriyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 1. evinizde, yani kimlik, görünüm ve kişisel duruşunuzda yer alıyor. Bu enerji ben kimim ve neyi temsil ediyorum sorusunu öne çıkarıyor. Belki uzun zamandır başkalarının beklentilerine göre bir rol oynadınız. Ama şimdi Lilith size diyor ki artık maskeleri çıkar. Bu tutulma sizi sahici olmaya çağırıyor. Toplum önünde görünürken gerçekten neye inandığınızı savunabiliyor musunuz? Bu sorunun cevabı önümüzdeki 6 ayın kaderini belirleyecek. Ayrıca Lilith 1. evdeyken duygularınızı bastırmak artık imkansız hale gelir. Kendinizi ifade etme arzunuz büyür ve bu kariyerle ilgili kararınızda da cesaret kazandırır. Bu tutulma esnasında Mars'la Uranüs arasında bir kare açı var. Mars sizin 4. evinizde, yani ev, aile, duygusal kökler alanında. Uranüs ise 6. evinizde, yani iş, rutin ve sağlık alanında ilerliyor. Bu iki gezegenin kare açısı hem ev düzeninizde hem de iş temponuzda ani değişimleri tetikleyebilir. Belki iş yerinde bir kriz ya da ailevi bir sorumluluk sizi yön değişikliğine iter. Ama bu değişim uzun vadede sizi özgürleştirmek için gelir. Bu enerji artık aynı şekilde çalışmak istemiyorum dedirtebilir. Yaşam biçiminizi daha esnek, daha anlamlı hale getirmek arzusu artar. Tutulma sizi kökten bir değişime hazır hale getiriyor. Ev, iş ve duygusal temeliniz yeniden yapılanıyor. Bu tutulmanın en güzel enerjisi Güneş'te Jüpiter arasındaki üçgen açı. Güneş 4. evinizde, retro Jüpiter de 8. evinizde. Bu ikili arasındaki üçgen açı maddi ve duygusal destekler açısından büyük bir koruma enerjisi getiriyor. Retro Jüpiter geçmişte alınmış bir kararın yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir. Belki bir yatırım, miras, borç ya da finansal ortaklık gündeme gelir. Ama bu kez sezgilerinizle hareket ettiğinizde kazançlı çıkabilirsiniz. Bu üçgen aynı zamanda duygusal dayanıklılığı da simgeler. Köklerinize dönün, geçmişinizi anlayın, affedin. Çünkü affetmek özgürleşmenin en güçlü halidir.
Satürn ile Plüto arasında da bir seksil açı var bu tutulma esnasında. Satürn 5. evinizde, Plüto ise 3. evinizde ilerliyor. Bu iki gezegenin uyumlu açısı yaratıcılığınızı daha yapılandırılmış bir biçimde ifade etme şansı sunuyor. Artık fikirlerinizi ciddiye alın. Belki bir yazı, bir konuşma, bir proje ya da bir sahne performansı kendinizi ifade etmek için güçlü bir kanal bulabilirsiniz. Bu tutulma sözünüzün değerini yükseltiyor. Söyledikleriniz, yaptıklarınız ve inandıklarınız insanlar üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir. Bu tutulma esnasında kariyer yönünüz ve yaşam hedefleriniz değişebilir. Toplumsal statü veya iş unvanı konusunda köklü bir yeniden yapılandırma zamanı olacaktır. Ev ve iş arasında denge kurmanız gerekecektir. Aileyle ilgili sorumluluklar artabilir ancak duygusal güç kazanırsınız. İmajınız, duruşunuz ve liderlik biçiminiz dönüşüyor olacak. Sevgili yaylar, bu tutulma sizin için bir yön değişimi ve kader sıçraması. Artık eski hedefler değil, kalbinizde hizalanan amaçlar sizi çağırıyor. Evren size diyor ki, gerçek başarı kendini tanımlamakla başlar. Yıllardır dış dünyaya anlattığınız hikayeyi bırakın. Yeni bir hikaye yazma zamanı. Bu kez kalem sizin elinizde. Gökyüzü size diyor ki, yönünü kalbinle belirle. Çünkü doğru yoldasın. Sadece cesur ol. 12 Ağustos'taki Aslan Burcu'ndaki tam güneş tutulması siz yaylar için 9. evinizin aktif olması anlamına geliyor. Yani inançlar, eğitim, seyahat, vizyon ve yaşam felsefesi alanında bu tutulma hayat görüşünüzü kökten değiştirecek bir uyanışı temsil ediyor. Sanki evren size diyor ki artık daha büyük düşünmenin, daha geniş bir dünyaya açılmanın zamanı geldi. Siz zaten doğuştan gezginlersiniz ama şimdi yalnızca coğrafi değil, zihinsel bir yolculukta başlıyor. Aslan burcundaki Güneş ve Ay kavuşumu size hayata hangi gözle bakıyorsun sorusunu yöneltiyor. Bu tutulma inanç sistemlerinizi, değerlerinizi ve anlam arayışınızı yeniden şekillendiriyor. Belki uzun süredir size hizmet etmeyen bir düşünceyi bırakacaksınız. Belki yeni bir eğitim, yeni bir öğreti veya spiritüel farkındalık sizi bambaşka bir yola çıkaracak. Evren diyor ki kendine yeniden inan ama bu kez körü körüne değil deneyimle, bilgiyle ve farkındalıkla. Bu tutulma sizin için bilgelikle cesaretin birleşimidir. Hayata dair bakış açınız değiştikçe sizin gerçek yönünüz de ortaya çıkacak. Yönetici gezegeniniz Jüpiter, Merkürle birlikte Aslan Burcu'nda kavuşumda bu düşünce gücünüzü, kelimelerinizin etkisini ve vizyonunuzu büyütüyor. Bu tutulmayla birlikte öğrenmek, yazmak, konuşmak, yayın yapmak ya da bilgiyi paylaşmak için müthiş bir dönemdesiniz. Kendinizi ifade etme biçiminiz değişiyor. Artık fikirleriniz sadece zihinsel değil, toplumsal etki yaratacak düzeyde güçlü. Ancak bu kavuşum Kova burcundaki Plüto'ya da karşıtlık yapıyor. Yani bazı fikirleriniz çevrenizdeki insanları rahatsız edebilir. Sizi dar kalıplara sıkıştırmak isteyen sesler yükselebilir. Ama unutmayın, Plüton'un karşıtı sizi durdurmak için değil, güçlendirmek için gelir. Gerçek bilgelik başkalarının onayında değil, kendi içsel hakikatinizdedir. Bu tutulma sizi o hakikati savunmaya çağırıyor. Gökyüzünde bir de güzel hava üçgeni oluşuyor bu tutulma esnasında. Venüs Terazi burcunda, Uranüs İkizler burcunda ve Plüto Kova burcunda. Bu enerji sizin için ilişkilerde ve toplumsal bağlantılarda muazzam bir yenilenme anlamına geliyor. Uranüs 7. evinizde hareket ederken yeni işbirlikleri, sürpriz ortaklıklar veya ilişkiler gündeme gelebilir ama bu üçgen aynı zamanda sosyal çevrenizde özgürleşme çağrısı da yapıyor. Artık yalnızca size değer katan insanlarla bir arada olmak istiyorsunuz. Bu tutulmayla birlikte fikir alışverişi yapabileceğiniz, vizyonunuzu büyütecek kişilerle tanışabilirsiniz. Belki de hayatınıza girecek bir kişi sizin düşünsel dünyanızı baştan aşağıya değiştirecek.
Bu tutulma esnasında Venüs Terazi burcunda, Neptün ise Koç burcunda ve karşıtlık yapıyorlar birbirlerine. Bu da sizin için arkadaşlıklar, idealler ve yaratıcı projeler alanında bir netleşme sürecini başlatıyor. Bazı hayalleriniz gerçekçi temellerle desteklenmiyor olabilir. Bazı ilişkilerde ise fedakarlığın sınırını sorgulamanız gerekebilir. Evren size diyor ki hayal et ama gözlerini açık tut. Bu tutunma size hem ilham hem ayıklık getirir. Yani bir yandan rüyalarınızı büyütürken diğer yandan da ayaklarınızı yere bastırır. İdeallerinizin peşinden gitmek istiyorsunuz ama bu kez daha bilinçli, daha dengeli ve daha gerçekçi bir şekilde. Mars da Yengeç burcunda bu süreçte 8. evinizde bu maddi paylaşımlar, duygusal bağlar ve içsel dönüşüm alanında bir hareketlilik getiriyor. Geçmişte bastırılmış duygular şimdi yüzeye çıkabilir. Bu enerjiyle birlikte hem maddi hem ruhsal anlamda bir yeniden doğuş yaşayabilirsiniz. Bir borç kapanabilir, bir bağ güçlenebilir ya da artık sizi tutan bir bağı da koparabilirsiniz. Mars Kuzey Ay düğümüyle de üçgen açıda bu dönüşümün kaderle uyumlu olduğunu gösteriyor. Korkmayın. Bu değişim sizi özgürleştirmek için geliyor. Bu tutulma esnasında Kuzey Ay düğümü Kova'da, Güney Ay düğümü ise Aslan burcunda. Bu sizin için öğretmenden rehbere geçiş anlamına gelir. Artık bildiklerinizi paylaşma zamanı. Güney Ay düğümü Aslan'da bilgiyi sadece göstermek değil, gerçek anlamda insanlara ilham vermek gerektiğini hatırlatır. Bu tutulma sizin için bir öğretici doğumudur. Kendi deneyimleriniz artık başkalarına ışık olacaktır ve siz bu farkındalıkla yeni bir yaşam amacına adım atacaksınız. 12 Ağustos 2026 Güneş kararıyor ama siz artık kendi ışığınızla yön buluyorsunuz. Artık sınırlar yok, sadece genişleyen bir gökyüzü var. Sevgili yaylar, bu tutulma sizin vizyonunuzu yeniden doğuruyor. Belki yön değiştiriyorsunuz, belki inancınızın anlamını yeniden yazıyorsunuz ama kesin olan bir şey var. Artık küçük düşünemeyeceksiniz. Bu tutulma bilgelikle cesaretin birleştiği bir dönemin kapısını aralıyor. Kader diyor ki yol uzun ama artık sen sadece yolcu değil, ışığı taşıyan bir rehbersin. Bu 28 Ağustos'ta gerçekleşecek Balık burcundaki tam ay tutulması sizin için kökleriniz, aile temalarınız, yaşam temelleriniz ve içsel güven duygunuzla ilgili güçlü bir farkındalık getiriyor. Bu tutulma kalbinizdeki evi bulma yolculuğunu başlatıyor. Ve size nereden geliyorsunuz, nereye ait hissediyorsunuz sorusunu soracak. Bu tutulma hayatınızın temellerini yeniden yapılandırmanızı istiyor. Aile, ev, kökler, aidiyet duygusu. Tüm bu temalar şimdi güçlü bir şekilde gündeminizde olacak. Belki bir taşınma, ev değişikliği, aile içi bir farkındalık ya da geçmişle yüzleşip kendi iç evinizi yeniden kurma dönemi başlayacak. Gökyüzü size diyor ki gerçek güven dışarıda değil, kalbinde. Balık burcundaki bu tam ay tutulması sizin 4. evinizde yani ev, aile, duygusal kökler ve içsel denge alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma sizi geçmişle yüzleştirir. Çocuklukta bastırılmış duygular, aileden miras kalan davranış kalıpları veya bir süredir bastırdığınız ait olma ihtiyacı şimdi fark edilir hale gelir. Belki evinizde değişiklik yapacaksınız. Belki bir aile bireyiyle yüzleşeceksiniz. Belki de kendi yuvanızın artık kendi elinizle kurulması gerektiğini fark edeceksiniz. Balık enerjisi burada diyor ki ev duvarlarda değil, kalpte kurulur. Tutulma sırasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda olacak ve İkizler Burcu'ndaki Uranüs'e de kare yapacak ve gökyüzünde bir tek ara açık kalıbı olacak. Bu enerji özellikle kariyer ve ilişkiler alanında sizi sarsabilir. Belki işle ilgili bir yön değişikliği gündeme gelebilir, belki de aile ile iş arasında kalmış bir durumda denge kurmak zorunda kalacaksınız. Uranüs sizi artık sıradan bir güven anlayışından çıkararak kendi özgürlüğünüzü inşa etmeye çağırıyor. Bu tutulma sizi güvenli ama sıkıcı bir geçmişten, bilinmeyen ama özgür bir geleceğe doğru itiyor. Ve evren diyor ki evinizi yeniden kurun ama bu kez kendi kurallarınızla. Mars da Yengeç burcunda
Koç burcundaki Satürn'le bir kare açıda ailevi sorumluluklar, maddi yükler ve duygusal sınırlar konusunda sizi test edebilir. Mars diyor ki kurtulmak istiyorum. Satürn diyor ki önce yüzleş. Bu nedenle duygusal baskılar, aile içi gerginlikler veya geçmişe ait öfke duyguları yüzeye çıkabilir. Ama bu kare aynı zamanda büyük bir içsel olgunluk potansiyeli de taşır. Eğer bu dönemde sakin kalabilir, sabırla hareket edebilirseniz kökten bir duygusal temizlik yaşayabilirsiniz. İkizler Burcu'ndaki Uranüs ile Kova Burcu'ndaki Plüto arasında da bir üçgen açı var. Destekleyici açı. Neptün ise bu her iki gezegene sekstil açıyla destek veriyor. Bu kombinasyon sizin için farklı bir yaşam biçimi kurma potansiyelini açıyor. Belki yaşam yerinizi, belki iş modelinizi, belki de aile düzeninizi değiştiriyorsunuz. Plüton'un etkisiyle içsel gücünüzü fark edeceksiniz. Neptün ise sezgisel olarak doğru zamanda doğru adımı atmanızı sağlayacak. Bir ev değişikliği, taşınma ya da aileden bağımsız bir düzene geçiş bu dönemde mümkün olabilir. Ama unutmayın, bu değişimler sizi özgürleştirmek için geliyor. Aslan, Boğa ve Yay burçlarındaki gezegenler büyük bir üçgen oluşturuyor. Size istikrar, güven ve vizyon kazandırıyor. Kova burcundaki Kuzey Ay düğümü de bu denkleme dahil olunca gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Bu enerji size diyor ki hayat artık seni yeni bir yere çağırıyor. Bu hem fiziksel hem de ruhsal bir yer değişimi olabilir. Belki eviniz değişir, belki de iç dünyanız. Ama hangi biçimde olursa olsun bu uçurtma sizi geleceğe taşıyor. Köklendiğiniz yerde artık büyüyemiyorsanız evren sizi yeni bir toprağa ekiyor. Terazi burcundaki Venüs, Ay'a ve Uranüs'e 135 derecelik gergin bir açı yapıyor. Bu tutulma esnasında bu enerji özellikle ilişkiler ve ev içi dinamiklerde sürpriz duygusal değişimleri tetikleyebilir. Belki biriyle aranızda mesafe iyice açılacak, belki bir ilişki evlilik boyutuna taşınacak. Ama kesin olan şu, artık duygusal olarak aynı yerde kalamayacaksınız. Venüs burada size diyor ki, gerçek denge uyum sağlamak değil, uyum yaratmaktır. Aslan burcundaki Jüpiter'le Koç burcundaki retro Satürn arasında da güzel uyumlu bir açı var. Size güçlü bir dayanıklılık ve yeniden yapılanma enerjisi sunuyor. Bu açı hem aile hem kariyer konularında istikrarlı bir yapı kurmanızı destekliyor. Belki uzun vadeli bir yatırım, ev alımı ya da aileyle ilgili büyük bir karar gündeme gelebilir. Satürn sabır ister ama Jüpiter der ki emek verdiğin her şey büyüyecek. Bu enerjiyle birlikte uzun vadeli başarılarınızın temelini atabilirsiniz. Sevgili yaylar, bu balık tutulması size diyor ki artık kalbinin huzur bulduğu yerde yaşa. Ev, aile, kökler, aidiyet tüm bu temalar yeniden tanımlanıyor. Ama bu sefer dışarıdan gelen bir güven değil, içsel bir huzur arayışındasınız. Tutulma size şunu öğretiyor. Geçmişi affetmeden geleceğe kök salamazsınız ve şimdi geçmişinizi onurlandırarak yeni bir yaşam sayfası açıyorsunuz. Bu tutulma sevgili yaylar size kendi iç evinizi kurma fırsatını, cesaretini veriyor. Artık nerede yaşadığınız değil, kiminle huzur bulduğunuz önemli. 2026 bize şunu söylüyor. Cesaretle başla, inançla sürdür ve bilinçle inşa et. Eski sistemler çözülürken yeni yapılar kurulacak. Kendi ışığınızı takip etmek, kalbinizin sesini dinlemek ve bilinçle adım atmak şimdi çok daha önemli olacak. Sevgili dostlar, yeni yılın hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Her yeni gün size ışık, farkındalık ve sevgi getirsin. 2026 cesaretin, bilincin ve kalbin yılı olsun. Kendi ışığınızla dünyayı aydınlatın. Hoş geldin 2026. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun.